Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktalarıyla asla erime olmayan karışık turşu nasıl kurulur onun tarifini paylaşıyor olacağım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz turşunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Karışık turşuda kullanacağım bütün malzemeleri güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Kullanacağım sarımsakları da güzelce soydum ve hazırladım. Tarifimde 1,5 kiloluk lahana kullandım. Üst yapraklarını temizlemiş olduğum lahanayı ikiye bölüyorum. Kök kısmındaki kalın bölümü alıyorum. Daha sonra lahanayı 2 parmak aralıklarla kesiyorum. Enine kesmiş olduğum lahanayı tekrar boyuna 4 parmak aralıklarla kesiyorum. Doğramış olduğum lahanayı tekrar yıkama işleminden geçiriyorum. Tarifimde 1 adet 1,5 kiloluk karnabahar kullandım. Karnabaharı küçük küçük parçalar halinde ayırıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Küçük parçalara ayırmış olduğum karnabaharı da lahananın içerisine koyuyorum. Tarifimde 3,5 kilo yeşil domates kullandım. Domatesleri ikiye bölüp kök kısımlarını temizliyorum. Daha sonra küçük küçük parçalar halinde onu da doğruyorum. Doğramış olduğum domatesleri diğer malzemelerin içerisine koyuyorum. Bu tarifimde 500 gram kıl biber kullandım. Kıl biberlerin kök kısımlarını alıyorum. Kıl biberlerini de 2 parmak aralıklarla doğruyorum. Bu tarifimde 800 gram kapya biber kullandım. Kapya biberlerini de ikiye bölüyorum. İçerisindeki çekirdekli bölümlerini temizledikten sonra onu da küçük küçük parçalar halinde doğrayarak diğer malzemelerin içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu koymuş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Tarifimde 1,5 kilo havuç kullandım. Yıkamış olduğum havuçların kabuklarını güzelce soyuyorum. Uç kısımlarını alıyorum, verev olacak şekilde havuçları doğruyorum. Bir buçuk kilo salatalığı güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Uç kısımlarını temizledikten sonra 1 parmak aralıklarla doğruyorum.
Bu tarifimde 2,5 kilo acur kullandım. Acurların uç kısmını alıyorum, onu da aynı salatalıklar gibi bir parmak aralıklarla doğruyorum. Havuç, acur ve salatalığı alıyorum, güzelce karıştırıyorum. Doğramış olduğum bütün malzemeleri leğenin içerisine alıyorum ve bütün malzemelerin birbirine karışmasını sağlıyorum. Bu tarifimde 500 gram acı biber kullandım. Acı biberlerin sadece sap kısmını alıyorum. Malzemelerimizin hepsini hazırladık ve kenara alıyoruz. 5 litrelik bidonu güzelce yıkadım ve kuruladım. Bidonun en altına 5 diş sarımsağı koyuyorum. 10 adet acı biberi de ekliyorum. Daha sonra malzemeleri güzelce bidonun içerisine yerleştiriyorum. Bu aşamada arada bir de bastırarak malzemeleri sıkıştırmayı ihmal etmeyin. Çok fazla bastırarak da malzemeleri ezmeyin. Ben bu karışık turşuda malzemeleri bu şekilde kullandım. Sizler istediğiniz malzemeyi koyarak karışık turşunuzu yapabilirsiniz. Yarıya kadar geldikten sonra tekrar sıkıştırıyorum. İçerisine 3 diş sarımsağı ekliyorum. 3 adet de acı biberi koyuyorum. Daha sonra bidonun ince kısmına gelinceye kadar sıkıştırarak malzemelerle dolduruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. En üst kısmına 5 diş sarımsağı koyuyorum. 5 adet acı biberi de koyuyorum ve bidonu kenara alıyorum. Bütün bidonlarımızı bu şekilde doldurduk. Her 5 litrelik bidon için 5 yemek kaşığı kaya tuzunu ekliyorum. Bu aşamada kesinlikle ince tuz ya da sofra tuzu kullanmıyoruz. İnce tuz ya da sofra tuzu turşularınızda erime yapar. Tuz koyma işlemini bitirdikten sonra her 5 litrelik bidon için 5 tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Daha sonra her 5 litrelik bidon için 5 çay kaşığı limon tuzunu ekliyorum. Tuzu, şekeri ve limon tuzunu ekledim. Her 5 litrelik bidon için 5 çay bardağı üzüm sirkesini ekliyorum. Bu aşamada isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez, her iki sirke de turşulara çok güzel lezzet katıyor. Sirke koyma işlemini de bitirdikten sonra turşularımızda kesinlikle hazır su kullanıyoruz. Bidonların ince kısmına gelinceye kadar normal ısıdaki hazır suyu koyuyorum. Bu bidonların üzerini kapatmak için ekstra bir malzeme kullanmıyoruz. Elimle hafifçe bastırıyorum.
İçeriye doğru çıkıntısı olan kapağı alıyorum. Böylelikle suyunu içeriye doğru bastırmış oluyoruz. Daha sonra turşuları sıkıca kapatıyorum. Kapatmış olduğum turşuları güzelce çalkalıyorum. Bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Bir gün boyunca bu şekilde bekleteceğiz. Tekrar bu şekilde çalkalayarak turşuları serin bir yerde saklayacağız. 20 gün içerisinde olacak olan bu turşularımızı afiyetle tüketebilirsiniz. Ama turşularınızı kesinlikle güneş görmeyen serin bir yerde saklayın. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu lezzetli karışık turşuyu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz turşularımın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.